Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. House of Dragon 3. sezon 7. bölüm incelemesi için karşınızdayım. Yorumları görüyorum da genel olarak pek sevilmemiş gibi bir bölüm sanırım. Ben biraz daha nötr taraftayım ama tüm sezonun ilerleyişinden çok farklı bir bölüm değildi benim için açıkçası. Trailer'da da konuşmuştuk çok sakin duruyor diye. Sadece 3 konu üzerinden konuların kendi içinde çok ağır ilerlediği bir bölümdü. Sadece o ejderha savaşlarının olduğu dönemler, o kısımlarda biraz böyle nabzımız yükseldi. Onun haricinde Aegon çok geniş yer kapladı. Rhaena yine aynı şekilde. Harrenhal tarafı da epey rol aldı. Yani gördüğümüz aslında her şey çok netti. Öyle üzerine aşırı da konuşulacak şey yok sanki. Birkaç değinmek istediğim nokta var tabii ki. İsterseniz hemen videomuza geçelim. Şimdi şu anda bu savaşın ve dönemin en büyük tekil tehdidi kim? Aemond ve Vhagar. Bu çok net bir kere ve sen bir şekilde inanılmaz bir bilgi öğreniyorsun. Vhagar ortada yok. Aemond da tek başına Harrenhal'da. Yani Vhagar ve Aemond ayrı. Tüm ejderhaların dansı döneminin yeşiller adına en büyük açığı bu. Siyahlar adına bundan daha büyük bir şey gelmeyecek. Ormund'un 15.000 kişilik ordusu silahlarını bırakıp Rhaenyra'nın önünde eğilse yine bu kadar büyük bir avantaj değil. Sen gittin Aemond'u öldürdün diyelim. Şu anda Vhagar saf dışı, savaş bitti gitti, geçmiş olsun. Sen böyle bir açık yakalıyorsun ama gidip anasını gönderiyorsun oğlunu öldürsün diye. Ya göndersene 300-500 kişilik ufak bir ordu ya da 60-70 kişilermiş mesela Velaryon ordusunu gönder işteyiz ama neden biz bu saçmalıkla izliyoruz? Çünkü bu bir Rhaenyra Aegon iç savaşı değil de Alicent Rhaenyra kapışması olduğu için diziyi bunun üzerine kurar ve bu ısrardan vazgeçmedikleri için elimizdeki malzeme bu. Ne yapacaklar tabii ki? Alicent'a gidip odada sen dikiş dik orada takıl mı diyecekler yani. Bir şekilde ekran süreleri vermeleri gerekiyor. O yüzden de bu saçmalıklara katlanıyoruz. Alicent açısından Aemond yemez herhalde bunu ki yemedi de zaten. Uzun bir yoldan saklanmış öyle gelmiş ama kıyafetler falan baksan gıcır gıcır. Yani Aemond'un teknik olarak buna inanması aslında pek mümkün değil ki, inanmıyor zaten. Adrian Redford'u da direkt zaten doğrudan hemen öldürüyor. Geçen bölümde biz Lionel Bentley'nin de öldüğünü, o fake Baratheon kılığına girmiş ve orada öldürülmüştü. Yani aslında Rhaenyra'nın etrafındaki o kral muhafızların tamamı böyle çok basit bir şekilde harcanıyor. Sir Laurent da bir şekilde harcanmıştı. Stephen Darkling zaten doğrudan ejderha yem oldu. Yani çevresinin aslında bir koruması kalmadı şu anda Rhaenyra'nın. Tabi bir de Aemond açısından kapanmayan bir mevzuları var. Bunu gönderdi ve Rhaenyra geldi kaleyi aldı. Bazı şeylerin artık farkına varmış olması gerekiyor burada Aemond. Tabi annesini kendisini öldürmeye geldiğinde bir zahmet tahmin edemez. Çünkü bu Alicent'ın bile artık kendini açtığı bir şey. Ben ilk başta aslında böyle zehir gibi bir şey sürecek sandım o hançerine. Sonra gitti içecek yaptı onlardan ve Aemond'u öldürdü. Yani öyle sanıyor. Alicent'in Aemond düşerkenki tavrı zaten senin yiyeceğin halt buydu. Bu belliydi der gibiydi yani. Yine Idiot. yani buna hazırlıklı olmalı ki kendi bahçesinden alınan zehirlerdi bunlar. Adı gibi biliyor oraları. Yani buna hiç şey yok. Hepsini, her şeyi biliyor oradaki. O yüzden Aemond'u kurtaracağından böyle emin gibi bir duruşu var zaten sahnede. Asıl bunun etkisi siyah tarafta olacak. Alicent gidip şimdi bunu Rhaenyra'ya söyleyecek. Rhaenyra da inanacak. Alicent'ı çok konuştuk. Ona girmeyeceğim tekrar. Yani biz özetle siyah taraf bir süre Aemond'u ölü sayacak gibi görünüyor. O şekilde söyleyebiliriz ama burada işin garibi, eğer Alicent yeşiller tarafında olsa, otursa, düşünse, büyük plan yapsa bu kadarını yapamazdı. İstemeden de olsa bir alta yaramış oldu. Yani hiç değilse Aemond'u rahat bırakacaklar. Tabi Frey ordusunun Harrenhal'a yürümeye başlayacağı falan, hani o tarz şeyler olacak muhtemelen. Onları da gelecek sezonda göreceğiz. Mysaria kralın eli gibi takılıyor diye dalga geçiyordum zaten. Gerçekten de öyle konumlandırıyormuş kafasına kendini. Biz bunu öğrenmiş olduk. Yani Mysaria'nın neden burada olduğunu açıklayabilecek hiçbir motivasyon yok bize. Rhaenyra'ya ihanet etti diyoruz ama bunlar önemli şeyler aslında. Öyle basit şeylerden bahsetmiyoruz burada. Rhaenyra'nın hayatındaki en büyük kırılmalardan bahsediyoruz. Aegon'un tahta çıkış olayının, yani o tüm planın en önemli kısmı ne bizim için? Oldu bittiye getirmek. Rhaenyra kral topraklarında değilken tahtı ele geçirmek. Bu planın en tepe noktası. Yani oyunun zaten amacı buydu. Peki buna sebep olan, bunu kim sağladı? Mysaria. Bu planın, yani o zamanlamanın kusursuzluğunun en önemli parçasını Mysaria sağladı zaten. Yani burada doğrudan Rhaenyra'ya ihanet etmiş oldu. Rhaenyra ilk bölümlerde nasıldı? Böyle dik kafalı, bildiğini okuyan ama fevri davransa bile hep doğru sonucu bir şekilde bulmayı başaran biriydi. Babasıyla ilişkisi, Daemon'un o ejderha yumurtası krizini böyle kılçıksız çözmesi falan bu şekilde biriydi. Peki bu nasıl kırıldı? Yani Rhaenyra'nın babası karşısındaki o boyun eğmesinin ilk kırılımı nasıl yaşandı? Daemon ile ilk o genel evde görüldüğü zaman. Bunu kim ortaya çıkardı peki? Çok net bir şekilde Mysaria. Yani bu neye yol açtı aslında? Rhaenyra'nın Laenor'la evlenmek zorunda kalmasına sebep oldu. Çünkü bu olay sebebiyle artık babasına karşı gelemez noktaya ulaştı Rhaenyra. Yani Rhaenyra'nın hayatındaki en büyük iki kırılmaya da Mysaria sebep oldu. Hayatının bu noktaya gelmesinde, iki çocuğunun ölmesinde
çok büyük payı olan birini konseyinde tutup güvenmeye devam ediyor. En büyük senaryo saçmalığı aslında bu. Bunu nasıl açıklayacaklar? Bunu böyle saçma sapan ilişkilerle. İki oyuncunun kendisini yakın hissetti diye o geçen sezonki 6. bölümde öpüştü diye bu senaryo saçmalıklarını izlemek zorunda kalıyoruz. Çünkü ilişki haricinde Rhaenyra'nın Myseria'ya güvenmesini açıklayamıyorlar. Gelelim Helena kısımlarına. Rhaenyra için geçen bölüm bir zahmet bir kat aşağı in de kardeşinle kendin konuş dedik de böyle mi dedik cidden? Gitmiş bir de kolundan falan çekiştiriyor. Rahat bıraksana kızı. Alicent elçilik yaparken keyfimiz daha yerindeydi. Alicent'ı özledim ben. Alicent'ı geri getirin bana. Viserys hakkında konuşurlarken de yine Rhaenyra kafasında kuruyor. Aslında en büyük sorunlarından birisi de o bunun. Viserys'in ejderhalar ve hayatı hakkında bir tercih yaptığını söylüyor ama Helena da çok net bir şekilde değişmek istemiyordu diyor. Rhaenyra ile Helena arasındaki o yaş farkını ve babasıyla geçirdikleri süreleri falan düşününce babasını Rhaenyra'dan daha fazla tanıması tamamen Rhaenyra'nın bakış açısıyla kendi istediğini görmesiyle alakalı. Viserys kötü bir kraldı. Bu çok net. Rhaenyra ise çok daha kötü bir kraliçe. Hiç değilse şu ana kadar gördüklerimiz bize bunu söylüyor. Bu arada çok komik bir sahneydi. Draemir hakkında falan böyle sanki her şeyi biliyormuş gibi geliyor. Bir de sorduğu sorulara bak. Yani kızı bile dinlemiyor. En son babam da Draemir değildi gibi bir şey söyledi Myseria'ya. Aslında bu da yanlış. Bu arada ben bunu yorumlarda da bazen görüyorum. Viserys çok net Dreamer'dı. Sadece Dreamer'lık öyle işlemiyor. Eğer bir şekilde bir şeyler görüyorsan Dreamer'sın. Bu çok net bir şekilde. Viserys sadece bu gördüklerini algılayabilecek kapasiteye, yani bunları doğru şekilde yorumlayabilecek şeylere sahip değildi. Yani o öngörüsü yoktu. Gördüğü tüm imgeleri yanlış yorumluyordu. Ama bu onun Dreamer olmadığını göstermez. Helena'da ise durum tam tersi. Şu an itibariyle her şey olmasa bile birçok gördüğünü doğru okuma kapasitesi var. Yani her şeyin farkına varabiliyor. Bunu zaten en son konuşacağız. Ormond'un Corlys'i kaçırmasındaki tek amacı yine şehirdeki kargaşaymış. Buna gerçekten taktı. Valerion askerlerini o şehrin dışında tutmaya çalışıyormuş. Daeron için ise 2-3 bölüm önce o bakışlarında beni şüphelendiren bir şey var. Sanki göründüğü gibi saf çıkmayabilir. Bence Ormond'u çözmüş falan demiştim. Geçen bölüm ise Gwen'in gelmesiyle bu artık net şekilde ortaya çıkmıştı. Bu bölümde ise biz onun diğer tarafını artık net bir şekilde gördük. Ormond haricinde pek endişelendiği hiçbir şey yok gibi. Mesela Rhaenyra hala kendisini sorguluyor krallık için. Ama Daeron kendini o seviyede görebiliyor. Ve bunun üzerinden bir şeyler kurabiliyor. Yani o statüde olsa Ormond'a nasıl söz geçiremediğini, geçiremeyeceğini falan sorguluyor. Bu şu demek aslında: bu çocuk nerede hata yaptığını ve ne yapıp yapmaması gerektiğini biliyor. Her şeyin gayet farkında. Yani dizide bize onu daha büyük bir rol için hazırlıyor gibiler. Şu anda görünen o. Bakalım göreceğiz nasıl işleyecekler. Trailer'da konuşurken ise Ormond sanki Corlys'ten değil de başka bir kişiden bahsediyor gibi demiştim. Aslında ben Hook olur diye tahmin ediyordum. Nöbet sırasının onda olması, ket muhabbetleri falan, ama Ulf çıktı ve ilk görüşmelerde bu değilmiş. Bunu anladık. Ulf kendine Honeyholt'u istiyor mekan olarak. Burasını aslında biz biliyoruz teknik olarak. Aegon'un o ilk tahta oturma planı yapılırken o Cole Lyman Beesbury'yi öldürmüştü konsey odasında. İşte onun kalesiydi aslında burası. Hatta buralarda bu Ormond'un ordusu ilk çıktığında zaten belli bir savaş oluyordu. Yolda gelirken epey zorlanıyorlardı. İlk çıktıklarında o Lyman Beesbury'nin torunu Aegon bu orduyu epey yıpratıp yavaşlatıyordu. O Hightower'ları dedesinin ölümünden sorumlu tuttuğu için. Dizi içerisinde de birkaç yerde muhabbeti geçmişti. Ordu geç kalıyor falan gibisinden. İşte orası vaat edilmiş ilk olarak başta Ulf'a. Sonra Driftmark'ta Corlys gelince Driftmark'ı tepki ediyor burada Ormond. Ulf da tabii ki buna hiç düşünmeden balıklama atlıyor. Yani Silverwing artık yeşil tarafta. Siyahlarda ise Caraxes var şu an itibariyle. Cyrex var. Moondancer var. Seasmoke var. Vermithor var. Herhalde başka unuttuğum yok. Bu bölüm itibariyle ise Shipsteel ve Silverwing onlar için de artık oyun dışı. Yeşillerde ise Vhagar var. Tesserium var. Silverwing var ve tabii ki de artık uyanmasıyla beraber Sunfire var. Aslında Dreamfire da burada olabilirmiş ama o da oyun dışı. Yani an itibariyle yeşiller güç olarak çok net bir şekilde artık o siyahlara yaklaştı. Aegon ise gitti Moot'un ordusuna yakalandı. Ara ara Sunfire'a dair böyle bir şeyler hissediyor. O ilk kaçanları gördükleri zamanda ve o Tom ile karşılaştıkları sahnedeki o geçişler falan, böyle anlık dalıp gittiği yerler falan, bu hep oraya doğru işaret ediyor. Aslında o Sunfire ile bağ kurduğu yerler bunların. Aslında bu tarafta her şey çok açıktı, yani pek konuşulacak bir şey yok. Sadece Aegon ve Sunfire'ın biz geri dönüşünü gördük. Aegon'u bu şekilde özgüvenli görmek güzel. Ne istediğini biliyor ve çevresindekileri dinlemeye başladı. Zaten Aegon, Larys ve Tywin çok iyi bir ekip. Hatta an itibariyle şu anda genel olarak şöyle düşünürsek en iyi ekip bunlar. Aemon zaten tek başına. Rhaenyra ve Siyah Konsey tarafı zaten rezillik. Konuşmaya gerek yok onu. Ormond, Daeron ve Gwen tarafı da fena değil ama orada da Ormond'un gerçekten hiç ayarı yok. Rhaenyra için de o Jaime'nin ağzından artık biz
Nettles muhabbetinde geçti. Onu gördük sonunda. Epeydir beklediğim bir kelimeydi bu. Girl in the mountains living amongst nettles and sheep. I am finished with the matter. Reyna için ne zaman kullanacaklar diyordum. Bu arada burada mı söylediğimi hatırlamıyorum ama özelden soran birkaç kişiyle konuşmuştuk sanırım bunları. Artık dizi içerisinde resmi olarak Reyna eşittir Nettles oldu. Yani bize burada şunu demek istiyorlar. Reyna'nın dizide de görüldüğü gibi bir süre sonra kimliği kayboldu ve tamamen yabancı birine dönüşerek zamanla Nettles lakabını aldı. Yani bize bunu demek istiyorlar. Yani bir bakıma kitaplarda olan Nettles karakterinin dizide olmamasını bu şekilde açıklamaya çalışıyorlar bize. Yani o olaylar sürecinde de Rhaenyra'nın oraya gelişi falan hani ettiği iş mi cidden yani? Hani bunun yerisi burası mı gerçekten? Yani 4 tane ejderha toparlanmış. Hiçbiri ejderhaların üzerlerine değil ve gerçekten de burayı kontrol edebileceğini düşündüm yani hayal ettim böyle bir şey yani. Gerçekten inanılmaz bir acemilik. Cyrex zaten bir tane bile savaş tecrübesi olmayan, hayatı boyunca kapalı kalmış. Ya önüne gelen yemeği bile seçen bir ejderha. Sen neyine güveniyorsun gerçekten? Az daha ejderhasını öldürtüyordu. Yani Ship Stealer'ın o çene yapısı biraz daha sert kuvvetli olsa direkt zaten Cyrex'in boynunu koparmıştı. Ve diğer yandan da Ship Stealer gibi artı bir yazılabilecek bir ejderhayı da komple elinden kaçırmış oldu. Artı yazar mı? Orası da tartışma konusu ama işte ise matematiksel olarak artı yazar. Trailer'da konuştuğumuz açmaz ise sonraya kaldı. Aslında benim en çok görmek istediğim, merak ettiğim kısım buydu. Fakat onu göremedik. Muhtemelen gelecek bölümlerde görürüz diye düşünüyorum, umuyorum. Rhaenyra tek bir hareketiyle Daemon, Rhaena ve Bael'le tarafını doğrudan kendinden soğutabilir. Bu da zaten yani 3 tane ejderha demek. Şu anda en iyi yaptığı iş bu sanırım yani. Mysaria harici çevresindeki herkesi bir şekilde uzaklaştırmaya, kendisinden soğutmaya yemin etmiş gibi. Rhaena karakterinin bu hale gelmesi de biraz üzücü aslında. Ama yine de ben o kadar da kötü yazıldığını düşünmüyorum. Çünkü gerçekten bu dizinin bundan çok daha büyük sorunları var. Diğer yandan ise bu sahnelerde sevdiğim kısımlarda oldu. Özellikle 2 tane şey hoşuma gitti. İlki yabani bir ejderhayı sahiplenip öyle kusursuzca binip takılma işi bana çok saçma geliyordu zaten. O yüzden Ship Stealer'ı bu şekilde görmek ve Rhaena'yı da bu halde görmek bence güzel. Bu önemli bir noktaydı. 2. Daemon'un o Caraxes ile ilişkisi, ejderhayı nasıl kontrol ettiği, o nasıl yönlendirdiğini falan gerçekten de mükemmel, müthiş işlemişler. İlk başta olay başlamadan o ikisi beraberken Ship Stealer'ı çok güzel sakinleştirdi. Tepesine bastı, indirdi Ship Stealer'ı. Ortalık karıştıktan sonra ya o kadar böyle sakin, profesyonel çözüyor ki olayı. Ya gerçekten de diğerlerinden çok ayrı bir seviyede olduğu acayip belli. Bunu görmek beni keyiflendirdi. Tabii bir de Daemon kemerini takmayı unutmamış olsa güzel olurdu. Caraxes hiç hasar almadan kılçıksız bir şekilde çekti olayı. Daemon'un kemeri takılı olsa Ship Stealer şu anda ölüydü zaten. Ship Stealer'a da üzüldüm gerçekten. Gelen tokatlıyor, giden tokatlıyor. İyice saçma sapan bir şey oldu. Bu arada diğer yandan Adam ve Bael'le sahnesindeki o arkadaki ejderha dışkısı muhabbetine görmüş olduk. Mizah zaten epeydir dönüyordu. Muhtemelen de o gelecek bölümde beklediğimiz şey olacak. Gelelim Helena'nın rüyalarına. Biliyorsunuz ki hamileydi. Yani bebeğinin doğumunu gördü Maelor'un ve anında elinden aldılar. Çünkü eğer ki en büyük erkek çocuk için biz konuşuyorsak veraseti, Aegon'un en büyük oğlu oluyor. Hatta tek oğlu oluyor. O yüzden de veraset sıralamasında hep üst sıralarda tartışılacak bir isim. Dreamfire'da gördü ve normal görünüşünden çok daha farklı gördü. Anın korkutuculuğu sebebiyle muhtemelen kafasını o şekilde tasvir ediyor ki biz onun daha önce bindiğini görmüştük ejderhaya. Dreamfire'ı biz 3 yerde görmüştük daha önce. İlkinde Aemon kendine o ejderhaya ararken Dragon Pit mağaralarına karşılaşmıştı. Diğerinde de o Laena'nın cenazesinde ilk sezon 7. bölümde o ilk Driftmark'a geçiş sahnesinde görmüştük. Böyle en üstte duruyordu katmanın bir üstünde, Sunfire'ın üstünde. Ve yine aynı bölümün sonuna doğru Vhagar'ın havalandığı bir sahne vardı. Böyle bir kayanın üzerinden havalanıyordu ve onun devamında Daemon ve Rhaenyra üzerinden giderken görmüştük biz 3 ejderhayı birden. Yani teknik olarak Helena'nın biz ejderhaya Dreamfire'e bindiğini uzaktan da olsa 2 kez gördük. O yüzden aslında bu tamamen de uzak değil Dreamfire'e ve aralarında gerçekten de his anlamında çok farklı bir ilişki var. Özel bir bağ var aralarında. Yani birbirlerinin acılarını falan hissedebiliyorlar. Burada keseyim muhabbeti spoiler olarak birazdan anlatacağım kalanını. Diğer yandan o gri at, soluk at muhabbeti önemliydi. İlk anda 2 tane aklıma gelen olay var bununla alakalı. Muhtemelen daha fazlası vardır. Şöyle tekrardan bir dolanır bir şey bulursam zaten gelecek videolarda söylerim. Helena atı tarif ederken doğrudan Grey şeklinde söyledi ama biz soluk at muhabbetine benzetebiliriz diye düşünüyorum bunu. O Marine tarafından Daenerys ve adamları karşılaşıyordu aslında bununla. Yani böyle bir salgın görüyorlardı. Çok da ağır bir salgındı bu. Ve bunu da doğrudan soluk ata bağlıyorlardı. Yani soluk atın
ölüm, hastalık ve çok büyük bir felaket getireceğine inanıyorlardı. Doğrudan onunla bağlantılı bir şey olabilir. Yani atın temsil ettiği şey aslında bize bu olabilir. Videonun kalanı ise sonuçlar için spoiler içerecek. Kitap okumayanlar ya da olayları bilmeyenlerin devam etmesini kesinlikle tavsiye etmem. Çünkü her şey ne var ne yok açık açık anlatacağım. Bir de böyle Marjorie üzerinden bir muhabbet vardı. O Sir Loras Tyrell bağlantılı bir şey üzerinden geçiyordu. Böyle Sir Loras at üzerindeyken bir dövüş sırasında böyle hileli bir şey yapıp galiba atın böyle kızgınlık döneminde olmasını falan kullanıp o Sir Gregor Clegane'i yendiği bir şey vardı. Sahne vardı bizim için. Bu orada da geçiyordu. Ki diğer yandan Marjorie'nin de o at olayları meşhurdur zaten. Hatta önceden de böyle bir teori ben okuduğumu hatırlıyorum. Yani Grey Mail yazım üzerinden o Marjorie'nin böyle anagram karşılığı tersten harflerin yerini değiştirince aynı olduğu için doğrudan böyle oraya da bir atıf olabilir. O Marjorie'nin sahtelik mevzusunda ata yüklemiş olabilirler burada. Cersei üzerinden biz o kehanetteki kişi Marjorie sanıyordu. Yani sahte çıkıyordu. O yüzden isyanların da bu çoban üzerinden yine benzer şekilde böyle sahte olarak çıktığını düşünürsek ki Marjorie'nin de orada inançlı olan o bağlantılarını falan hesaba kattığımızda doğrudan onun üzerinden de bir bağlantı kurmuş olabilirler. Bunu bu arada neden anlattım bilmiyorum ama belki editte keserim. Pek ihtimal vermiyorum. Sadece aklıma geldi. Arada da bağlantı kurulabiliyor diye anlattım. Bu kısmı muhtemelen o ilk bahsettiğim felaket olayıyla bağlantılıdır. Atın zaten bağlantısını kurmuştuk ve böyle tabut gibi bir şey taşıyordu. Böyle sanki o Jaehaerys'in cenaze törenine benzer o ikinci sezondaki gördüğümüz bir izlenim verdi, bir hava verdi bana. Doğrudan Maelor ile bağlantılı olmalı aslında bu. Farklı bir yaşama götürüyor yani burada Helena'yı. Ölüm ötesi o mutlu olduğu bir tasvir gibi ya da güncel hayatının alternatif bir senaryosuna da götürüyor olabilir. Burada iki ihtimal var bence. O son görüde çocukları, tavukları falan böyle takılıyorlar. Biri Maelor, diğeri ise sanki kızı Jaehaera gibi geldi bana ama eğer ki değil de yani Jaehaera yerine iki oğlu varsa orada yani Maelor ve Jaehaerys'ten bahsediyorsak biz ölen oğlundan muhtemelen doğrudan böyle Game of Thrones dönemine dair o geçiş için Winter is Coming muhabbetine yani onunla alakalı olmalı. Tabii bir ihtimal bu olayların sonundaki o kurt saatiyle bağlantılı da bir şey olabilir. Çünkü Jaehaera yoktu o rüyasında onu öyle varsayarsak. Sonuçta o hala hayatta ve yaşıyor bu dönemde. Belki de bu Vision'da yer almamasının sebebi odur. Bence bu da güçlü bir ihtimal. Zaten geçişleri falan tamam kış ama böyle dolunayımsı falan bir havası da vardı. Yani kurt saatiyle bağlantılı da bir şey olabilir. Ama eğer ki Maelor ve kızını konuşuyorsak, Jaehaera'yı konuşuyorsak o zaman da şu anki geleceğinin yani bu ikisi hayatta olduğu için, hayatta olduğunu varsayacağız için şu anki geleceğin hayalini kuruyor ve bunun başına bir felaket geliyor demektir. Ki bence bu da oldukça mantıklı. Özetle kendisi için ve çocuklar için mutlu bir son görmüyor. Bundan bence an itibariyle kesinlikle emin. Bizim buradan çıkaracağımız bence en önemli sonuç bu olmalı. Buradan merak edilen o Dreamfire kısmına bir dönelim. Bu Shepherd denen adam yani çoban halk kışkırtıp ayaklanma çıkarıyordu ve gidip Dragon Pit'i basıyorlardı bunlar. Oradaki tüm ejderhaları öldürüyorlardı. Biz aslında bu çobanı dizimizde iki kez gördük. İlkinde Alicent ve Helena'nın bu bir isyan gibi bir şey çıkmıştı. Bunları falan kovalamışlardı. Yüzüne böyle bir şeyler atmışlardı. Balık tarzı bir şeyler galiba. Orada kral muhafızlarından birisi birinin elini kesiyordu. Alicent'ın elini tutan birinin. Yani zaten orada bir görmüştük. İkinci sezonun 6. bölümü olması lazım. Bir de geçen Daemon Ulf'u tekmelemişti. Orada da arkadan gözüküyordu. İşte Helena da Dreamfire bu Dragon Pit'i basan insanlar tarafından öldürülürken ve acı çekerken onun yanında olmak istiyor. O yüzden ejderhaya binmiş durumda ve karşıdan koşan insanlar da isyancılar ve ateş püskürterek bir şekilde onu korumak ve bu şeyi kafasındaki vizyonu artık böyle çözmek istiyor. Diğer bir sahnede ise bu Helena o ilk sahnede bir tane böyle gemi gibi bir şey çiziyordu. Yani biz sonunda Rhaenyra ve Daemon'un çocukları olan Aegon ve Viserys'ten gelecek bölümde bir haber alacak olabiliriz. Bununla bağlantılı olma ihtimali yüksek gibi. Ve benden de bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.